Merhaba arkadaşlar. İnsan dilinin evrim ve kökeni ile ilgili değişik videolarda sorunun önemli bir parçasının yöntem bilimsel, felsefi yaklaşımlarla ilgili olduğundan söz etmiştim. İnsanların çoğunun paylaştığı, yani binlerce yıldır süren bir takım düşünce alışkanlıkları ve ön yargılar ne yazık ki bu tür zorlu sorunları araştırırken her aşamada bize ayak bağı olmaya devam ediyorlar. Değişik araştırmacıların ve düşünürlerin dilin kökenine ilişkin farklı teorilerini daha önce ele almış, bunların bir kısmını eleştirmiştim. Şimdi bu teorilerin çoğunun paylaştıkları en temel yanılgılardan birisi insan diliyle hayvan dilleri arasındaki farkın tam olarak nerede aranması gerektiği konusunda kendini gösteriyor. Yani bunu şöyle anlatabiliriz. Denize bir damla kanımızın düştüğünü düşünelim. Bir damla kan. Bu bir damla kan okyanusta yaklaşık 50 kilometre çapında bir alanda köpek balıkları tarafından anında algılanıp köpek balıklarının oraya yönlenmesine neden olabiliyor. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Bu bize köpek balıklarının inanılmaz bir koku alma yeteneklerinin bulunduğunu gösteriyor. Köpek balıklarının bu çok hassas ve olağanüstü duyarlı koku alma yetenekleriyle insan koku alma yeteneğini kıyasladığımızda arada aşılmaz bir sınırlar olduğunu düşünmemek elde değil. Değişik hayvanlar açısından buna benzer özelliklerinden söz etmek mümkün. Daha önce sık sık andığım gibi yarasaların ekolokasyon dediğimiz sesle yön bulma yeteneklerini alalım. Yani yarasalarda bu sesle yön bulma yeteneği o kadar gelişmiştir ki karanlıkta gözleri olmamasına rağmen yaydıkları ses dalgalarının karşılarındaki engelle çarpıp geri gelmesiyle birlikte yönlerini belirleyip herhangi bir avlarını avlıyorlar, bir yerlere çarpmıyorlar, çok rahat bir biçimde hareket edebiliyorlar. Şimdi yarasaların bu yeteneğiyle bizim işitme yeteneğimiz arasındaki karşılaştırma inanılmaz bir şey. Bunu yapamayız bile. Yani aynı şeyi örneğin yırtıcı kuşların, şahinlerin, doğanların, kartalların göz keskinliğiyle bizim gözlerimizi karşılaştırdığımızda hemen hemen aynı sonuçlara ulaşabiliriz. Şimdi bütün bu verdiğim örnekler bize şunu gösteriyor. Demek ki yani bir kartalın ya da şahinin gözünü insan gözüyle karşılaştırmak bizi içinden çıkılmaz çelişkilere yönlendirebilir. Ya da bir köpek balığının koku alma yetisiyle insanın koku alma yetisini karşılaştırmak da doğru bir şey değildir. Köpeklerle köpek balığını karşılaştırmak çok daha iyi bir karşılaştırma olabilir. Şimdi bütün bu söylediklerim aslında özelliğin altını çizmek için bunları vurguladım. Neydi bu özellik? Evrim basitten karmaşaya, az gelişmişten gelişmişe doğru değil, evrim ilk ortak kökenlerden başlayarak değişik çevresel koşullara göre farklı özelliklerin aşama aşama geliştiği bir yürüyüştür. Şimdi bu yürüyüş içerisinde bizim köpek balığıyla insanı karşılaştırmamız ne kadar yanlışsa köpek balığını bir timsahla ya da bir örümcekle karşılaştırmamız da yanlış olacaktır. Neden? Köpek balığını kendisine yakın türlerle, insanı kendisine yakın türlerle, her hayvanı kendisine yakın türlerle karşılaştırmamız belli özellikleri, ele aldığımız özelliklerin aşamalı aşamalı nasıl geliştiğini ortaya koymamız gerekiyor. Nitekim dilin kökeni ve evrimi anlamak bakımından bu kökenlere ışık tutabilecek belli konuları aşama aşama ele almıştık. Şimdi fakat bu konuların ayrıntılarına elbette giremedik. Giremezdik de zaten. Böylesi genel kapsamlı bir video serisinde. Birincisi ben bu ilgili konuların uzmanı olmadığım için zaten bunların ayrıntılarını yeterince doğru ve açık biçimde size anlatamam. İkincisi bir yerlerden bunları öğrenip anlatmaya kalksam bile sizler bu konuları fazla ilgilenmediğiniz için doğal olarak anlamanız zor olacak. Dolayısıyla bu konuları alabildiğine kalın çizgilerle önemini vurgulayarak geçmek zorunda kaldık. Şimdi insan dilinin
hayvan iletişim sistemlerinden farkını anlatmak noktasında geldiğimiz noktada bir önceki videoda ayna nöronların önemli bir işlev gördüğünü ve büyük önemlerinin olduğundan söz etmiştim. Nitekim ayna nöronları kavramadan insan iletişim sistemini tam olarak kavramak mümkün değil. Fakat insan iletişim sisteminin kendisine en yakın olan şempanzelerden ve diğer hayvanlardan farklarını anlayabilmemiz açısından sadece ayna nöronlar hakkında bir takım bilgilenmeler edinmek yeterli değil. Çünkü bunun yanı sıra başka bir takım nörobiyolojik, genetik, moleküler biyolojinin bir takım konularına da girmek gerekiyor. Bunları da bilmeden aslında konuyu toparlamamız mümkün değil. Fakat ben olabildiğince konuları dağıtmadan, ayrıntıya girmeden genel çizgileriyle insan iletişim sisteminin hayvan iletişim sistemlerinden hangi bakımlarından ayrıldığını anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ayna nöronlar dediğimiz nöronlar aslında mucizevi bir nöron falan değil. Yani sadece insanlara özgü de değil. Bu nöronlar, ayna nöronlar primatların çoğunda tespit edilmiş durumda. Dahası kuşlarda da var. Özellikle kuşların şarkı söylemeleri ve bir takım şeylere dayalı bir takım davranışları yönlendirmelerinde ayna nöronlardan faydalanıyorlar. Peki bu ayna nöronlar bu kadar böyle özel, olağanüstü özellikleri nasıl kazanmış olabilirler? Kuşkusuz ayna nöronlar da adı üstünde nöron yani. Bir takım evrimsel aşamalarda ilerledikçe bazı nöronlar özelleşerek bir takım farklı görevler yükleniyorlar. Yani nöronlarda meydana gelen bir takım mutasyonlar ve de değişiklikler bu nöronların geçmişteki bir takım işlevlerinden daha farklı ve daha geniş özellikler kazanmalarına neden olabiliyor. Bu nedenle bizim bu konuları da kısaca görmemiz gerekiyor. Şimdi iletişim dediğimiz zaman hayvanlarla insan iletişiminin temellerine ışık tutacak bazı özelliklere değişik videolarda kısaca değinmiştim. Hepimiz hayvanlar alemini dikkatli gözlemlediğimiz zaman bir takım iletişimle ilişkili davranışların hayvanlarda da bizdeki aynı mekanizmalarla işlediğini fark ederiz. Yani örneğin bizim kulağımızın dibinde bir kesik kağıdı patlatıldığında nasıl hoplayıp diyelim sandalyede oturuyorsak, sandalyeden aşağı yuvarlanıyorsak aynı şey bir kaplan, bir fil ya da bir kedi için de geçerli. Onlar da aynı sese, tiz seslere ve ani seslere onlar da bizim gibi tepki veriyorlar. Fakat bizimle onları ayırt eden başka şeyler de var. Bir takım hayvanların, örneğin vervet maymunlarının bir takım özelleşmiş çığlıklarının belli hayvanların yırtıcı avcılara karşı bir uyarı olduğunu ve bunları algılayabildiklerini söylemiştik. Başka hayvanlarda bu kadar ayrıntılı bir şey gözlemlemedik ama vervet maymunlarında bunu gözlemledik. Peki vervet maymunlarında değişik diyelim kartal, yılan ya da leopara ilişkin farklı çığlıkların olması vervet maymunlarının diğer hayvanlardan ayrıldıklarını ve belli bir eşiği aşarak insan diline doğru yaklaştıkları anlamına mı geliyor? Hayır, elbette gelmiyor. Daha önce de konuştuğumuz gibi belli özelliklerin gelişmesini önceki türlerden sonraki türlere doğru aşama aşama izlemek zorundayız. Şimdi ayna nöronlarla ilgili konuların farklı yönlerine bu videoda değinmek istiyorum. Nöronlarla ilgili bilgiler ta 19. yüzyılın sonunda başlamıştı. Yani 20. yüzyılın başında nöronlarla ilgili çok önemli gelişmeler sağlanmış ve nöronların aslında deniz analarından, istiridyelerden başlayarak insanlara gelene kadar sayısız türde bulunduğunu ve bu sinir hücrelerinin özelliklerinin hemen hemen evrensel olduğunu ve aynı biçimde işlediklerini biliyorduk. Fakat nöronların çalışmasıyla ilgili ayrıntıların netleşmesi esas olarak 1960'lı yıllardan sonra meydana gelmeye başladı. Bu konuda dönüm noktalarından birisi Amerikalı Donald Hebb denilen bilim insanı. Donald Hebb değişik
yaptığı çalışmalar sonucunda şöyle bir gözleme ulaştı. Diyelim küçük bir çocuğun beyninde herhangi bir hasar olduğunda, bir hastalık ya da bir fiziksel travma sonucu beyninin belli bölümleri, beyin dokusunun belli bölümleri çıkartıldığında ya da zarar gördüğünde çocuğun sonraki yaşam tarzında o kadar ciddi bir hasarlar hiç ortaya çıkmıyordu. Yani çocuklar genellikle sanki o beyinlerinin önemli dokuları yok olmamış, sanki bunları kaybetmemişler gibi kendi yaşıtlarının gösterdikleri performansı birçok alanda kolaylıkla ve rahatlıkla sürdürebiliyorlardı. Bu Donald Hebb'in dikkatini çeken ilk noktaydı. Fakat Donald Hebb burada durmadı. İkinci bir gözlemde daha bulundu. Yaptığı ikinci gözlem şuydu. Çocuklarda meydana gelen doku hasarlarının aynısı aynı ölçekte yaşlı insanlarda, yani yetişkin insanlarda olduğunda bunun telafisi olmuyordu. Yani böylesi bir hasardan sonra yetişkin insanlar normal yaşantılarına devam edemiyor. Bir takım öğrenme bozuklukları ve davranış bozuklukları içine kolaylıkla girebiliyorlardı. Buradan hareketle Donald Hebb yaptığı çalışmalarda şöyle bir sonuca ulaştı. Demek ki yani insan beynin belli davranışlar ve belli duygular, belli hareketlerle ilgili belli bölümleri otomatikman oraları yöneten merkezler konumunda değil. Sanki böyle yüzer gezer merkezler varmış gibi beyinde bir takım şeyler oluyordu. Ve çocuklar bu yüzergezerlik sayesinde doku hasarı olmasına rağmen aynı özellikleri başka yerlere taşıyabilirken yetişkin insanlar bunu yapamıyorlardı. Donald Hebb buradan hareketle çalışmalarını sürdürdükten sonra sonuçta beyinde hepçi bağlantılar dediğimiz bir özellikler bütünü olduğunu keşfetti. Şimdi kısaca bundan söz etmek istiyorum. Çünkü bu bizim dilin kökeni ve evrimini anlamamız bakımından çok hayati önemli bir konu. Şimdi insan beyninde yaklaşık 80-100 milyar arası nöron var. Fakat her bir nöron başka nöronlarla 10.000 hatta 10.000'den fazla bağlantı kurabiliyor. Şimdi 100 milyar nöron artı her nöronun 10.000 bağlantısını düşünün. Şimdi ben matematikteki büyük rakamlarla ilgili fazla bilgim olmadığı için bunu nasıl ifade edeceğimi de bilmiyorum. Fakat en azından şunu biliyorum. 100 milyar nöron arasında her bir nöronun 10.000 bağlantı kurabildiğini düşünürsek ortaya çıkacak olası bağlantıların sayısı neredeyse evrendeki atom sayısını aşıyor. O kadar olağanüstü bir sayı. Bu da insan beyninin bilgi depolama ya da bilgiyi işleme kapasitesinin ne kadar olağanüstü ve büyük olduğunu gösterir. Şimdi bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Hepinizin bildiği gibi bilgisayar yazılımları esas olarak elektrik devrelerinin açılıp kapalı olmasına göre çalışır. Yani herhangi bir bilgisayarın düğmesinde herhangi bir en basit işlem bile bilgisayar yazılım diline geçtiğinde 0 ve 1'ler şeklinde gösterilen temsillerle şey yapılır. Burada sıfırlar işte elektrik akımın olduğunu, birler ise olmadığını gösterir ve bunların sayısız bağlantılarıyla birlikte o olağanüstü bilgisayar belleklerinin hacmine bu olağanüstü yazılımların yapılmasının temelinde bu çok basit 0 ve 1'lerin değişik kombinasyonları vardır. Şimdi bilgisayar yazılımında bu kadar basit bir işlem varken insan beynindeki 100 milyar nöronun her nöronun kurabildiği 10.000'i aşkın bağlantıyla birlikte göz önüne aldığımız zaman ortaya çıkan olağanüstü karmaşık ve
büyük kapasitenin bizi şaşırtmaması mümkün değil. Peki şimdi bu durumda ne oluyor? Buradan hareketle hepçi bağlantılar dediğimiz özellikler ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bu özelliklerin de noktası şu. Donald Hebb sonuç olarak kabaca anlatırsam şunu söylüyor. Diyor ki insan beyninde belli nöronlar belli işlerle ilgili olarak birlikte iş gördükleri zaman bunlar birbirleriyle bağlantıları oluşur. Bu birlikte iş görme yinelendiği zaman bu bağlantılar güçlenir. Bu bağlantıların giderek güçlenmesi bunların kalıcı hale gelmelerine neden olur ve belli bir süre sonra bu bağlantılar sayesinde değişik beyinde devreler oluşur. Bu devrelerin oluşmasıyla birlikte beynimiz ve bir takım hareketleri yönetirken bu devreleri otomatik olarak açar kapar. Şimdi insan dilinin evrimi açısından bunun büyük önemi var. Bunu şöyle de anlatabiliriz. Kırsal bir kesimi düşünün. Bir yamaçtasınız. Giderek yükselen bir tepe ya da bir dağ eteğinde olduğunuzu varsayın. Dolambaçlı bir şekilde yukarılara doğru çıkıyorsunuz. Yürüdüğünüz patikadan bazen sağa ya da sola giden keçi yolları görürsünüz. Peki bu keçi yollarının anlamı nedir? Bu keçi yolları oralardan bir yerlere doğru gidildiğini ve gelindiğini gösterir. Dolayısıyla bu gitme ve gelmeler aslında belli bir zaman sonra kendiliğinden otomatik patikalara dönüşmüştür. İşte bu beynimizdeki nöronlar arasında bağlantıların oluşması da böyledir. Örneğin yamaçtan yukarı çıkarken patikalar değil de onların arasında ileride bir şey gözünüze çarptı ve oraya kestirmeden gideceğinizi düşündünüz. Oraya doğru yürümeye başladınız. Gittiniz ama birdenbire karşınıza bir uçurum çıktı. Uçurum çıktığı zaman geri dönersiniz ve bir daha da o tarafa doğru hiç hareket etmezsiniz. Yani sizin o bir kere gidip geldiğiniz yol artık kullanılmaz. Şimdi kullanılmadığı için de orada otlar yeniden büyümeye ve orası eski haline dönüşmeye başlar. Ama o yolun biraz ilerisinde, 50 metre ilerisinde bir keçi yolu, bir patika gördüğünüzde ve oradan yürüdüğünüzde oradan bir bağlantı olduğunu görürsünüz ve siz de oradan geçersiniz. Sizden önce yüzlerce, binlerce insan da oradan geçtiği için orası bir patika, bir yol haline gelmiştir. Şimdi beynimizdeki nöronlar arasındaki bağlantıları sağlayan sinaps dediğimiz bağlantı noktalarında da onların işleyişinde de bunlar vardır. Peki bunların önemi nedir? Bunların önemini şöyle anlatabiliriz. Diyelim herhangi bir hiç bilmediğimiz bir hayvan gördük. Ne olsun bu? Örneğin rakun olsun. Rakun Kuzey Amerika'da yaşayan bir memeli hayvan fakat ülkemizde ve bizim çevremizde böyle bir hayvan yok. Ancak rakunu görsel medyadan, belgesellerden falan görüyoruz. Şimdi bir rakun gördüğümüzü düşünelim. Şimdi rakunun kuyruğu, pençeleri, burnu, gözü, kulağı, bütün ayrıntılarına tek tek dikkat ederiz. Ve bu ayrıntıları örneğin bir ayının ya da bir farenin, kedinin, köpeğin ayrıntılarından farklılaştırabilecek bir noktalar tespit etmeye çalışırız. Şimdi bunu bir kere de yapamayız. Yani bir ilk görüşte rakuna benzer bir hayvanın ne olduğu hakkında bir izlenimimiz olabilir. Fakat daha sonra rakunu bize tarif et dediklerinde rakunun bütün özelliklerini anlatamayız. Fakat diyelim bir arkadaşımızın evcil rakunu varsa ya da Amerika'ya gittiysek sık sık bahçeye çıktığımızda rakunları görüyorsak bir süre sonra rakuna ait bütün özellikler beynimizde işlenmeye başlar. Aynı biraz önce anlattığım patika gibi düşünün. Ne olur? Rakunun gözü, kulağı, kuyruğunun biçimi, ayakları, pençesi, burnu, bütün bunlar sürekli gördüğümüz için belli işlemlerden geçerek artık bağlantıları kurması kolay
ve bizim rakun seslenmesiyle bu görseli birleştirmemiz çok daha kolay hale gelecektir. Şimdi işlerin böyle yürüdüğünü biz nereden biliyoruz? Bu noktada nörobiyolojik ya da biyokimyasal bir takım özelliklere girmektense pratik örneklerden yola çıkmak çok daha iyi olacak. Örneğin kamera şakalarını düşünün. Kamera şakaları bildiğiniz gibi insanları eğlendirmek için yapılan bir takım görsel yanılsamalara dayanıyor. Fakat kamera şakalarının püf noktası genellikle bizi her zaman bildiğimiz, alıştığımız bir takım durumların dışında sürprizli sonuçlarla karşılaştırmalar. Yani şöyle düşünün, normal olarak bize bir fil resmi gösterdiğinde filin ayakları, burnu, kulakları falan bunları ayrıntılı bir şekilde düşündüğümüzde filin hortumu bize hiç de yanılsamalı bir şey diye gelmeyecektir. Fakat file benzer bir görüntü olup oraya bir yılanın geldiğini düşünün. İlk ağızda yılanı siz filin hortumu zannedebilirsiniz. Nitekim kamera şakalarının çoğunda böylesi küçük hileler vardır. Yani herhangi bir nesnenin ne olduğunu bize bildiren onun 5-6 temel özelliğinin en az 4 tanesi vardır. Fakat o 4 tanenin dışında farklı bir özellik daha eklenmiştir ve biz o özelliğin farkında olmadığımız için birdenbire şoka uğrarız ve panikleriz. İşte daha önce sözünü etmiştim. Bushman prank diye, yani çalı adam şakalarında genellikle budur. Yani şakacı sırtına değişik bitki yaprakları ve dallarını yapıştırır. Onlarla birlikte bir saksının içerisine oturur. Uzaktan baktığımızda belli özellikler, yani herhangi bir çalının özelliklerini bize veren bütün özellikler orada vardır. Ve dolayısıyla biz onu bir çalı kabul ederek yanından rahatça geçmek isteriz. Fakat birdenbire yanından geçerken çalının hareket etmesi ve ayağa kalkmasıyla birlikte bu bizim hiç alışık olmadığımız bir şey olmadığı için korkarız, bağırırız, ürkeriz, kaçmaya çalışırız falan. Şimdi bu dediğim özelliğin aynısını avcılar değişik hayvanları avlamak için tuzak kurarken de kullanıyorlar. Yani hayvanların bildikleri doğal ortamlarında yaşadıkları bir takım özellikleri taklit ederek, onlara bir takım yemler sunarak, onları bulabilecekleri koşulları hazırlayarak hayvanları tuzağa düşürürler. Onlar da her zaman bildikleri ve gördükleri özellikler olduğu varsayımıyla, yani bir yerde bir yem gördü diyelim, hayvan doğal olarak o yeme doğru gider. Fakat o yemin altında bir tuzak vardır. Yani orası onun bildiği gibi normal bir zemin değildir. O zemine bastığı zaman pat diye düşer ve yakalanır hayvan. Peki bu özellikler bize neyi gösteriyor? Bütün bu özellikler, gerek kamera şakalarının yapılabilir olması, gerek avcıların tuzak kurarken bu tür özelliklerden yararlanmaları bize beynimizin ve beyindeki nöronların çalışma tarzına ilişkin belli bir ışık tutuyor. Şimdi bu anlattığım özelliğin insan dilinin kavranması bakımından taşıdığı büyük önemi kısaca anlatmam gerekiyor. Bunu da şöyle anlatabiliriz. Daha önce insan dilini hayvan dillerden ayırt eden bir takım özelliklere değişik teorilerde ağırlık verildiğini ve buradan hareketle insan diliyle hayvan dilleri arasında aşılmaz sınırlar bulunduğu önermesinin ortaya konduğunu ve bunun genel bir kabul haline geldiğini söylemiştim. Neydi bunlardan birisi? Örneğin yineleme. Yani insan dilinde yineleme diye bir şey var. Örneğin şöyle diyorsun. İşte Ayşe'nin hayran olduğu sanatçının salondan içeriye girmesi onu çok heyecanlandırdı. Dikkat ederseniz burada Türklerin tekrar yinelenmesiyle belli bir bütünsellik oluşuyor. Hiçbir hayvanın böyle bir cümleyi anlama olanağı yok. Çünkü onların kendi dünyalarındaki
iletişimle ilgili davranışlarını belirleyen içgüdüler ve refleksler onlara çok daha basitiyle yetinmelerini sağlamıştı. Şimdi durum böyle olunca insan diliyle hayvan dillerini ayırt eden önemli farklılıkların ayrıntılarına girdiğimizde aynı nöronlardan sonra beyindeki nöronlar arası bağlantıların hepçi bağlantılar biçiminde oluşmasının da çok önemli bir özellik olduğunu görüyoruz. Şimdi bu çok önemli özelliğin insan dilinin öğrenilmesi açısından hayati bir önemi var. Daha önceki insan dilinin kökenini açıklamaya yönelik teorilerin paylaştıkları ve tartışmasız bir ön kabul olarak belirledikleri bazı önermelerin doğru olmadığından söz etmiştim. Bu önermelerden birisi de çocukların insan dilini, konuşmayı yani çok kolay ve zahmetsiz bir biçimde öğrendikleri ve dolayısıyla bu kolay ve zahmetsiz biçimde öğrenme sayesinde bunu sağlayanın aslında insanlarda bulunan bir dilsel yeti ve bir içgüdü olduğunu ve bütün insanların bu hazır programla, hazır modülle doğdukları ve dolayısıyla insan dilinin kökenini araştırırken bu modülün nasıl veya da ne zaman ortaya çıktığının tespit edilmesinin yeterli olacağı söyleniyordu. Ve ben bu anlayışın doğru olmadığını söylemiştim. Nitekim konuyu bu şekilde ortaya koymak hiç de doğru değil. Çünkü bebekler konuşmayı kolayca öğrenmiyorlar. Bebeklerin konuşmayı öğrenmeleri için konuşmaya başlamalarına kadar geçen sürede istisnasız yaşadıkları her gün yatakta uyanık oldukları her an elleriyle ayaklarıyla yaptıkları hareketleri izlemeleri, bu hareketlerle bir takım bağlantılar kurmaları, konuşmaya ilişkin ebeveynlerin ve büyüklerin yaptıkları, söyledikleri şeyleri algılamaları ve bu algılamaya bağlı olarak tepkilerinin oluşması hiç de öyle kolay bir iş değil. Biraz önce hepçi bağlantıların nasıl oluştuğundan söz etmiştim. Dolayısıyla bebeklerin bir takım eylemler ile bizim onlara söylediğimiz seslenmeler arasındaki bağlantıları kurabilmeleri ve bunu öğrenebilmeleri için aradan geçen sürede yaptıkları çabaların ve harcadıkları emeğin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Genellikle şunu bilirsiniz, birkaç aylık bebekler yatağına bırakıldığı zaman sürekli olarak ellerini, ayaklarını oynatırlar, eliyle bir şeyler tutmaya çalışırlar, ayağını tutarlar, ayağını ağzına götürmeye çalışırlar. Sürekli olarak bir faaliyet içindedirler. Peki bu kadar faaliyetin anlamı nedir? İşte bütün bu faaliyetler aslında onların hepçi öğrenme bağlantılarının oluşması için yaptıkları çalışmaları gösterir. Daha da ilginç olan bebekler 3-4 aylıktan sonra agulamaya başlarlar. Şimdi agulama dediğimiz biliyorsunuz çocuklar kelimeler falan söylemezler ama böyle özellikle A, U seslerini daha çok çıkarmaya başlarlar. Zamanla buna işte belli harfler D, G, B gibi harfler eklenir. Böylece söz uygunsa işte bıgıl bıgıl bir takım şeyler sürekli bunları söylemeye başlarlar. Biz buna agulama diyoruz. Ve işin garibi bu agulama dediğimiz işi kulakları hiç işitmeyen yani sağır çocuklar da agularlar. Demek ki bu aslında insan beyninde belli mutasyonların sonucunda yerleşmiş bir içgüdü. Şimdi böyle bir içgüdünün olmasının anlamı şudur. Anımsayacağınız gibi daha önce içgüdüler ve refleksleri anlatırken belli hayvan türlerinde belli davranış kalıplarının kabaca o hayvan türünün yeni bireylerinde olduğunu, bu kabaca belirlenmiş içgüdülerin daha sonra öğrenmeye dayalı davranışlarla pekiştirilerek kalıcı
davranış örüntüleri haline geldiğini örnek vermiştim ve buna ilişkin olarak örneğin martıların annelerinin gagalarındaki kırmızı noktayı gagalamasını, deniz kaplumbağalarının denize doğru koşmalarını ya da kaz ve ördek yavrularının annelerine basılanması örneklerini vermiştim. Şimdi bu örneklerde aslında yavrular beyinlerinde bulunan içgüdüsel bazı kaba hatları belirlenmiş davranış hareketlerini öğrenmeye dayalı davranışlarla pekiştirerek bunları kendi türleri için gerekli davranış örüntülerine, davranış kalıplarına da dönüştürüyorlardı. Şimdi insan dilinin evrimi açısından baktığımızda bebeklerin algılamaları da hemen hemen aynı işlevi görüyor. Bebekler de algılama dediğimiz içgüdüsel bir davranışla doğuyorlar. Belli sesleri çıkarmak için ve bu seslerin nasıl çıkartılması gerektiğini öğrenmeye çalışıyorlar. Peki bu öğrenmeyi çünkü belli sesleri çıkarmak için bildiğiniz gibi ağız hareketleri, dudak hareketleri ve sesin çıkartılma hızıyla ilgili bir takım hareketler gerektir ve bunları genellikle görmek gerekir. Çünkü hepçi bağlantılar ikili bir şekilde olur. Hem birey kendisi çabalarken ayna nöronlar sayesinde başkalarının yaptıklarını görerek de bunu öğrenebiliyoruz. Şimdi burada işte bir yandan hepçi bağlantıların kurulması sürecinde ayna nöronların önemi işte burada çıkıyor. Bebeklerin algılama işleri için içgüdüsel davrandıklarından söz etmiştim. Fakat bebeklerin dışında insanlarda, ebeveynlerde ve yetişkinlerde de belli içgüdüler var. Tabii çoğumuz bu içgüdülerin neler olduğunu bilmiyoruz. Ama dikkat edin, hangi toplumda olursa olsun, kim olursa olsun, kadın, erkek, bütün insanlar bebeklerle konuşurken seslerini inceltirler. Seslerini tane tane konuşmaya ve bebeğe yaklaşık yüzüne doğru eğilerek 30-40 santimden özellikle de duygusal, neşeli seslenmeler eşliğinde çocukça davranışlarla onlarla konuşmaya çalışırız. Yani bunu kimse bilinçli yapmaz. Ama sanki küçücük bir bebek bizim söylediklerimizi anlıyormuş ya da anlayacakmış gibi onunla konuşmaya çalıştığımızı hepimiz biliriz. Ve bebek aslında bizim söylediklerimizi anlamaz. Fakat bebek bizim söylediklerimizi, ses çıkarma biçimimizi, dudaklarımızın hareketini, belli sesleri çıkarırken nefesimizi ne kadar verip vermediğimizi, bütün bunlara çok dikkat eder. Ve dolayısıyla kendi yüzünü görmese bile ayna nöronlar sayesinde bizim yaptığımız hareketlerden, bizim dudaklarımızın oynamasından, ağzımızın açılmasından, kaslarımızın oynamasından, kaşlarımızı oynatmamızdan, göz bebeğimizin sağa sola bakmasından ya da alnımızın kırışmasından, bütün bunlara dikkat ederek neler yapması gerektiğini bebek günlerce, haftalarca, aylarca sürekli bunu öğrenir. Eğer biz bebeğe bunları sağlamazsak, daha önce de bu videolar dizisinin ilk 1. videosunda söylemiştim. Ormanda bulunmuş bazı çocuklar konuşmayı sonradan öğrenemiyorlar. Neden öğrenemiyorlar? Çünkü onlar beyinlerinde hepçi bağlantılar dediğimiz öğrenme mekanizmalarının yolaklarını, yani patikaları oluşturmuyorlar. Bu patikaları oluşturmak sadece genetik yapıdaki özelliklerle olmuyor. Bu işte ayna nöronlar sayesinde içinde bulundukları çevresel ortamda yetişkinler ve diğer insanların yaptıkları konuşmalar ve sesler bebeklerin bunları sağlamalarını başarıyor. Dolayısıyla konuşma bu anlamıyla tamamen toplumsal bir etkinlik. Ama konuşmayı sadece toplumsal bir etkinlik olarak görmüyoruz. Çünkü daha önce değişik bilim adamlarının yaptıkları deneylerden söz etmiştim.
şempanzeleri kendi bebekleriyle birlikte 3 sene 4 sene hiçbir ayrım gözetmeden büyüten bilim insanları vardı. Fakat onlar şempanze yavrularına çocuklarına öğrettikleri şeyleri öğretemediler. Neden? Çünkü o şempanzeler çevrelerindeki insanların onlara söyledikleri bir takım şeyleri beyinlerindeki hepsi bağlantılar vasıtasıyla belli patikalara çeviremediler. Peki bunu neden çeviremediklerinin 2 tane nedeni var. Birincisi nörotransmitter dediğimiz nöronlar arasındaki bağlantıları, sinaptik bağlantıları sağlayan belli kimyasallar var. Bu kimyasalların bazıları şempanzelerin beyninde ve nöronlarında yok. Bu nörotransmitterler yani aracı nöron bağlantı taşıyıcılar onlarda bulunmadığı için onlara söylenilenler kalıcı bir bağlantı haline gelemiyor. Ve sadece bu değil. Sadece bu değil. Örneğin şempanzelerle insanlar arasındaki konuşma bakımından gündeme gelen farklılıkları anlamamız için yalnızca nörolojik ve genetik ve biyokimyasal bazı özelliklere bakmak yetmiyor. Ayrıca primatologların yaptıkları çalışmalarla sosyolojik bazı verileri ve antropolojik verileri ortaya koyarak bir takım noktalara daha dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii bu videonun sonuna geldiğim için bu konulara girme olanağım yok. Fakat şunu söyleyebilirim. Hayvan dilleriyle insan dillerini ayıran yalnızca farklı türlerin genetik yapıları değil, farklı türlerin o genetik yapıyla birlikte çevreyle oluşturdukları karşılıkları ilişkiler bütünüdür. Çünkü evrim teorisinin ilk ortaya çıktığı ve genetikle bütünleştiği dönemlerdeki anlayışla bugünkü anlayış birbirinden farklı. Yani 1950'lerde, 60'larda hatta 1980'lerde genetik sürüklenme, epigenetik, gen değişiklikleri gibi kavramlar evrim teorisinin içerisinde yoktu. Oysa ki bugün farklı türlerin gelişmelerini yalnızca mutasyonlar, çevresel koşullar ve genetikteki bir takım özelliklerle değil, bu söylediğim özelliklerle birlikte anlamak gerekiyor. Bu konuların ayrıntılarını sonraki videolarda gireceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.